tiplere bak. Bir de başımıza hacker kesiyor. Ya sen oğlum ya. Sen Allah Allah ya. Ben buraya gidiyorum yazılım kodlama. Sana ne? Ben seni şimdi Instagram hesabımı çalayım da gör. Dur bekle çalıyorum. Instagram şifre Selim 1 2 3. Olmadı. Acaba neden? Kaplumbağa dede. Ya sen benim bütün hevesimin içine ettin ya. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin koyayım ya? Türkiye'nin en gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fatih, biz arkadaşlar Five Nights at Freddy's diye bir oyunumuz vardı. Hatta hatırlarsanız geçenlerde onun yeni çıkan güncellemesi oynamıştık. Bu video hala izlemeyenler varmış. Nasıl? Şurada bir tane i butonu var. Oraya tıklayarak izleyebiliriz. Bence izlemeniz. Ha, tıkladıysan soruyor. İşte böyle bir tane oyun falan oynamıştık işte, hatırlayanları çıktı. Bu sefer arkadaşlar bu Five Nights at Freddy's oyununu hackleyeceğiz ve oyundaki gizemli yerleri, böyle giremediğimiz böyle garip yerlere falan gireceğiz. Bakın başımız daha gelecek. O zaman umutlanmaya gerek yok. O zaman değil, videoya geçelim. Evet arkadaşlar, o zaman hazırsanız Five Nights at Freddy's'teki gizemleri çözmeye başlayalım. Ne lan bu havalar, ne yani? Ben kimim lan ben? Ben kimim lan be? Ama hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi hatırlarsanız oyunu da sizlerle beraber oynamıştık. Oyuna tam olarak buradan başlıyorduk. Nahanda böyle bir yerden başlıyorduk. Hatta şuradan iniyorduk. İnelim hemen şuradan. Evet, şimdi merdivenden falan indik. Evet arkadaşlar, şimdi normalde oyunda Nahanda buradan böyle ileri gitmemiz gerekiyordu. Ama mesela biz hiç şuralara falan bakmamıştık. Bu arada arkadaşlar ben hiç fark etmemiştim oyunda. Bu bizim 2 yıl önceki oynadığımız oyunun, hatırlarsanız burası o büyük Mega Pizza Place'in büyük salonuydu. Hatta şurada kocaman bir tane Freddy heykeli vardı. Burada işte temizlikçiler falan vardı. Buralar çok güzeldi. Burada böyle çocuklar burada eğleniyorlardı, koşuyorlardı falan. Ama ne olduysa işte burası terk edilmiş. Nahanda böyle bir yere gelmiş yani. Mesela biz buradan buraya geçemiyoruz. Niye geçemiyorum yani? Mesela ben geçmek istiyorum. Mesela o yıkılan Freddy heykelini görmek istiyordum. Ben buraya geçemiyorum. Ben nasıl geçemiyorum? Şimdi arkadaşlar ben burada bir anda böyle Creative Mode 1 gibi bir şey yazıyorum falan. Sonra bir anda böyle Nahanda uçmaya başlıyorum. Melih bak uçuyorsun. Bakın biz varız. Bakın elimde benim elimde zaten telsiz varmış. Neyse çok tamam, sorgulamayacağım. Şimdi mesela burada ne var? Burada bizden ne saklıyorlar? Hemen onlara bakalım. Evet. Burada bir şeyler var. Burası bir çökmüş. Nasıl çöktü oğlum burası ya? Neyse. Şöyle şu taraflara doğru bakalım ama buralar karanlık. Şu Freddy heykeli oraya bakalım. En önemli yer orası bence ya. Çünkü hani burası çok güzeldi. Bayağı güzel bir tasarım vardı. Ne hale getirmişler. Buralar hep yıkılmış. Güzelim, canı güzelim Freddy heykeli gitmiş ya. Bu ne? Bu ne? Burada bir çiçek var. Herhalde Freddy'nin heykelinin anısına koymuştur oraya. Ne istiyorsunuz lan heykelde? Fıstık gibi heykeldi. Buraya düşmüş. Bak Freddy heykeli buraya düşmüş. Hatta bak sanki biri almış onu, koparmış. Bak burada böyle bir sürüklemiş gibi bir durum var. Böyle büyük bir şey, dev gibi bir şey. Bunu almış, bak buraya doğru sürüklemiş. Heykel buraya düşmüş. Bunlarda bir şeyler var mı? Bir şey yazıyor. RIP yazıyor. Ya RIP yazıyor. Ya bize bilekçe öldü diyor ya. Her şey böyle üzüleceksem olmaz be. Otobüs üzülüyorum ama böyle olmaz ki. Ver bir şey. Ver şu ışık lazım. Biz buradan aşağı inemiyoruz. Dur bir dakika, aşağıya bakalım. Aşağıda bir şeyler var mı? Bir dakika. Aşağısı bu arada bayağı büyük. Aşağıda bir şeyler var gibi. Bakın arkadaşlar, bu da şeydi. Freddy'nin şarj olma ünitelerinden bir tanesi. Bu yere düşmüş, bu tarafa doğru düşmüş. Burada kocaman yine bir delikler falan açılmış. Tamam, buralarda bir şeyler yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı düştük. Nahanda bu kirli mutfak tarafına geldik. Hatta hatırlarsanız ileride bir yerde Chica bizi korkutacaktı. Korkutmadan Chica oralarda nerede saklanıyor ona bir bakalım hemen. O tarafa doğru bakalım. Bakın arkadaşlar, tam biz buraya geldiğimizde Chica buraya gelecekti. Ama şu an bu tarafta gözükmüyor. Yani biz buraya gelince resmen ışın... Şu kapıların ardına falan bakalım. Mesela şurada zaten buradan giriyorduk. Şurada mesela kilitli bir kapımız vardı. Bunun ardında bir şey var mı? Burada bir tane oda var. Burada çöpler falan konulmuş. Burada bir kapı daha var. Bu kapının arkasında bir şey var mı? Burası şey. Tamam, buraya zaten birazdan geleceğiz. Tamam. Şimdi şöyle çıkan o tarafa doğru gidelim. Şurayı bir geçelim. Hadi abi. Korkut abi beni. Korkut. Evet arkadaşlar, şimdi bu kapıyı açtık. Hatırlarsınız arkadaşlar, hani bu kapıyı açtıktan sonra bir yerden sonra Monty geliyordu ve bizi aşağı doğru çekiyordu ve asıl oyun oradan sonra başlıyordu. Burada ama birkaç tane kapalı kapı daha var. Mesela bunun ardında ne var? Buraya bir bakalım bir. Bu kapının arkasında bir şey var mı? Burada bir şeyler yok. Burası bayağı bomboşmuş. Tamam, şimdi aşağı doğru inelim birazcık. Hatırlarsınız arkadaşlar, aşağı tam indiğimizde bir tane delikte bir tane canavar böyle görünüp gidiyordu. Ama biz onun kimi olduğunu, ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Monty miydi ya da başka bir şey miydi falan filan. Hemen şuradan çıkalım. O canavar
canavar geçmeden şöyle aşağı doğru bir inelim. O kimmiş acaba? Kim geçiyor oradan? Ben onun kim olduğunu bir türlü anlayamadım. Bir bakalım be. Bakın şu şey. Freddy'nin kafası var. Bu nasıl bir şey oğlum? Böyle şey, örümcek Freddy gibi bir şey. Baksana böyle kocaman örümcek gibi ama kafasında Freddy'nin kafası var. Oğlum oyunda biz bunu hiçbir daha görmedik ya. Ben bunu Monty zannetmiştim. Burada garip şeyler oluyor. Neyse tamam. Bu taraftan doğru devam edelim. Şimdi arkadaşlar Monty hatırlarsanız bizi şu delikten çekiyor. Biz buralara biraz daha yakından bakalım. Şuraya hiç oyuna girmemiştik mesela. Burada bakabileceğimiz bir yerler var mı? Devam edelim. Şimdi Monty bizi şu delikten çekecek. Monty şu an burada gözükmüyor. Burası bir kanalizasyon zaten. Monty bizi buradan çekiyor. Kanalizasyonun içinde bir şeyler var gibi. Burada da robotlar var. Ya bu robotlar her yerde ya. Allah'ı ben. Burada başka böyle şeyler var mı? Çöp falan var arkadaşlar. Bu ne? Bu da robotlarla ilgili bir çöp kutusuna benziyor. Tamam. Şimdi Monty bizi çeksin. Arkadaşlar şimdi hatırlarsanız Monty'nin yerine böyle karışık bir yer vardı. Hatta şu tam ileri gittiğimizde Monty oradan çıkıyordu ve hemen arkadaşlar o Monty'nin çıktığı ve bize jumpscare attığı yere bakalım. Nereden çıkıyordu? Şu ileriden bir yerden çıkıyordu sanırım. Evet tam olarak buradan. Tam olarak şu sarmaşıkların içinden çıkıyordu ve buradan bu tarafa doğru koşuyordu. Mesela sarmaşıkların içinde bir yerde gözüküyor mu şu an? Hiçbir şey gözükmüyor oğlum. Nerede çıkıyor oğlum bunlar? İçeri giriyoruz. Yoklar. Oyunda buraya geliyoruz, çıkıveriyor. Bak şimdi mesela gel gör. Bak şimdi. Nereye gittin lan? Spa! Monty! Nereye gittin lan? Kaçırdım ya. Nereye gitti lan o? Yok yakalayamıyorum. Bu bölümde ise arkadaşlar hatırlarsanız o elektrikli kapıyı açmak için işte şuradan falan giriyorduk. Sonra bir ton yine bulmaca çözüyorduk ve o hani kapıyı eninde sonunda bir şekilde açıyorduk. Ama hani mesela şu taraflarda ne var? Hani hiç bilmiyoruz hani buralarda ne var ne yok. Burada kocaman bir sahne var. Bir de bayağı da büyük yani. Şu taraflarda ne var? Bak zaten buraya giriyorduk. Zaten bak bölümü burada hallediyorduk. Giremediğimiz ne var? Burası bayağı büyük. Bir de bu kısma maskeyi takıp bakalım. Çünkü bakın maskeyi takınca burada bir tane Monty'nin heykeli çıkıyor. Bir de mesela bu şekilde bakalım bir. Bu arada bu maske arkadaşlar burada hani önceden böyle duran hani yıkılmamış şeyler tekrardan böyle hani sanki tahmin edilmiş gibi gösteriyor. Yani önceden aslında burada bir Monty heykeli varmış ya da bu belki Monty'nin ta kendisi. Hani Monty önceden burada sahne alıyormuş. Çok da bir şey yok gibi. Tamam. Oyuna birazcık daha ilerleyelim. Evet arkadaşlar şimdi normalde videosunu çektiğimiz bölümden daha fazla ilerleme kat ettik. Hani oyunda birazcık daha ilerledik. Bu şekilde bir bölüme geldik. Bu değil ki yani Sun and Moon'dan sonra gelen bir kısım. İşte yine Monty Golf'ün hikayesini anlatan bir kısım gelecek şimdi. Hatta bakın arkadaşlar burada var ve bakın Bonnie var burada. Burada Bonnie, Foxy, Chica ve Freddy de var. Burada mesela bir durup şöyle yavaşça bir bakalım mesela. Bak mesela Monty burada Bonnie'ye o kadar hayranlıkla bakıyor ki bak mesela önceden bu kadar hani gitarist falan değilmiş. Hani sanki böyle onun yerinde olmak istiyormuş gibi bakıyor yani. Keşke sen olsaydın. Daha sonrasında da Monty Bonnie'nin gitarını alıyor ama Bonnie'nin kafası yok. Bu çok korkunç bir şey. Yani Monty işte Bonnie'ye buradan bir şey yaptığını anlayabilirsiniz. Birazcık daha ilerleyelim. Burada arkadaşlar Freddy'nin yine bir heykeli var. Kafası falan kopmuş. Bu tam Freddy'nin sahne aldığı heykellerden biri. Sonra ardından zaten şuraya kadar geliyorduk tam olarak. Evet burada da zaten düşüyorduk. Yine burada bir ton bulmaca falan çözüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunda bayağı bir ilerledik. Monty ile kavga ettik. İşte oradan yok Chica'yı gördük. Bayağı bir ilerledik arkadaşlar şimdi Chica'nın bu işte cupcake fabrikasına geldik arkadaşlar. Sanırım şuradan gireceğiz. Şimdi arkadaşlar normalde buradan girdiğinizde bir tane garip bir kol gibi bir şey sizi aşağıya atıyor. Ama şu yanımızdan da hani bir yerden Chica geçiyor. Neyse tamam ilerleyelim, Chica'yı bir görelim o zaman biz bir. Tamam düşür hocam bizi. Dur Chica nereye gidiyor? Bir dakika o bizi düşürsün orada. Chica buradan aşağıya atlıyor. Ay kafasını çarpıyor. Burada kalıyor mu böyle? Biz tabii zaten orada düştük. Kayboldu bu. Nereye gitti? Neyse. Tamam biz nereye düştük? Tamam biz buraya düştük. Tamam şimdi oyundan hatırlarsınız arkadaşlar. Burada Chica'ya bayağı bir kavga falan ediyoruz. Bayağı bir sorun yaşıyoruz burada Chica'yla ilgili. Şu hatta yerdeki şeyler asit. Biz onlara basamıyoruz. Burada tabii bir ton hani işte yine garip çöpler var. Yine Freddy'nin şarj dolu noktalarından biri var. O yüzden hani burada bir sıkıntı yaşanıyor. Yine buraya giremiyorduk. Burası hani bayağı ışıl ama hani ayak basamıyordu. Giremiyorduk. Yine burada şarj ünitelerinden bir tane var. Tamam şu ileri doğru bakalım. İleride bir şeyler var mı? Burası bayağı büyük bir kek üretim fabrikasıymış. Burada kekler falan hep kalmış. Şu keklerden falan yiyelim bari. Tamam şimdi oyuna birazcık daha ilerleyelim. Chica'yla savaştığımız bölüme falan gidelim. Bir de orada Chica'ya bakalım. Bir dakika. Şurada bir ses var. Anam. Oğlum Chica yine oraya geri gelmiş. Bir dakika şu Chica'ya daha yakından bakmak istiyorum. Ya oğlum ölmüştü bu ya. Ölmüştü bu. Nasıl canlandı bu ya? Tamam şimdi o sahne. Tamam. Koş. Tamam burada ne oluyor Chica'ya? Biliyorsunuz arkadaşlar burada Chica bu şekilde kalıyor. Ne oldu şimdi? Ezilmedi mi oğlum bu? Gitti onun altına kaldı, bir şeyler oldu. Nerede oğlum bu ya? Bunlar nasıl 2 dakikada ışınlanıyor oğlum ya? Sürekli ölüp yeniden canlanıyorlar. Evet
arkadaşlar şimdi yavaş yavaş artık oyunun sonlarına doğru gelmeye başladığımız kısımlardayız. Burada arkadaşlar oyunun en büyük gizemlerinden biri var. Asıl şimdi bütün olayları anladığımız kısma geldik. Burası çok büyük bir alan. Burada zaten DJ müzikmenlerle hani kurtulmaya çalışıyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz ama şurada Bonnie'nin bowling salonu var. Bu kısma geldiğimizde evet tam olarak bu kısım. Bu kısma geldiğimizde bakın tam şurada pembe ışıklı bir yer var. Buraya hani özellikle işaretlemek için böyle bir şey yakmışlar ama hiçbir şekilde hani bu ne pembe ışığın altından ne de hani bakın buradan falan geçemiyorsunuz. Ya da işte maskeyi takalım mesela. Mesela buradan mesela maskeyi takarak geçmeye çalışıyorum. Zaten hani geçilebilecek bir yer değil. Hani hiçbir şekilde bize bir yer açmıyor. Hani geçemiyoruz. Ama oraya özellikle bir işaretlemiş. Hani demiş ya kardeşim bak burada bir şey var yani. Tam bu arada biz ne yapıyoruz kardeşim? Hemen buraya bir hackliyor muyuz? Buradan arkadaşlar şu pembe ışığın yanındaki kısımdan buradan girdiğimizde bir yer daha var lan burada. Buradan ilerliyoruz. Burada bayağı bakın arkadaşlar. Burada böyle depo gibi bir yer yani. İşte bowling salonlarında o bowling topların biriktirildiği depo gibi bir yer karşılıyor bize. Biraz daha ilerlediğimizde ise arkadaşlar o da ne? Bonnie'nin ölü cesediyle karşılaşıyoruz. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Ve şimdi anlaşılıyor ki Monty, o şerefsiz Monty Bonnie'yi kıskanmış ve onu burada öldürmüş. Buradan Bonnie'ye bir yu der miyiz? Yu! Bayağı arkadaşlar Bonnie'nin cesedi burada kanlı canlı. Canlı değil, kanlı. Burada başka böyle bir şeyler var. Orada bowling topları var. Şuraya doğru uzanan bir kısım daha var. Burada da bir havalandırma borumuz var. Başka da hiçbir şey yok. Vah be. Lan Bonnie oğlum. Baba sana ne olmuş baba? Sen mahalleye düşen adamsın. Sen git o kadar gitar çal, git o kadar müzik grubuna ol. Sen git Monty'ye git o kadar gitar öğret. Şey yap. Sonra adam gel seni öldürsün. Bak sen şu işe. Evet bu da böyleydi. Başka da bakacağım bir gizem falan kalmadı oğlum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Oğlum bunların hepsi niye orada toplanmış lan? Hayır oğlum lan mevzu mu var lan orada? He bakın oğlum ben sizden daha iyi müzik yaparım. Bunlar bir tık sinirli gelmeye başladı. Tamam abi özür dilerim. Ay. Oha topunuz gelin lan. Topunuz gelin. Neyse. Bu kadar FNAF yeter. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu sizlerle beraber FNAF'ın yeni oyunu olan Security Breach Ruin oyunun gizemlerine baktık. Ana hikayesini öğrenmiş olduk. Eğer bu tarzdan daha fazla gelmesini istiyorsan like butonuna basmayı ve kanala hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Ben böyle sabaha kadar dönerim. Ben de diyorum. Sen zaten öyle bir insansın. Sen bana laf mı soktun? Evet. Sen şimdi ben hackleyeyim de görsen.